Güzel görünüyor gerçekten. Bunlarla ateş yakacağım. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün tek başımayım. Ormanın yukarılarında şehirden uzakta bir noktadayım. Konum olarak çok bölge ismini, yerel bölge adını bilmiyorum. Haritalardan baktım, böyle gözüme güzel geldi, inceledim. Buraya yerleştim. Yüksekliğini biliyorum sadece, 1600 civarındayım şu an. Bahar gelmesine rağmen keskin bir soğuk da var. Çünkü yakın zamanda hava tekrar soğudu ve belki de dün gece kar yağdı bölgeye. Şu an yerde kar yok ama kar soğuğu var. Bakalım bugün nasıl geçecek? Bölge yaban hayat açısından oldukça fazla şu sıralar. Her hafta farklı yaban hayvanıyla karşılaşıyorum. Bakalım bu hafta şansım yaver gidecek mi ya da bir şey görebilecek miyim? Sürpriz. Ama orman çok güzel, temiz. Önüm çok açık. Sesler çok yankılanıyor. Biraz daha güvende bir konumdayım. Kurulacağım yerde güneş de alıyor. Biraz onun avantajını kullanacağım. Odun ihtiyacım yukarıda ormanlarda yıkılmış ağaçlar var. Yıkılmış kökler olduğu gibi aşağı inmiş. Biraz ıslak. Kuru odunla biraz ateşi yakıp yaşları yanına koyacağım kuruması için. Bölgeye daha önce gelen olmuş. Kesim için ormancılar gelmiş herhalde. Yerde hala hazırda ateş yakmışlar. Ben de harici bir yer kullanmayacağım. Yaktıkları yeri kullanacağım. O yüzden biraz daha aşağıda kaldım. Yukarılara çıkmadım. Buralarda ateş izleri var çünkü. Yeni ateş izi açmayı çok sevmiyorum. Herkes kafasına göre bir iz açınca bu sefer böyle gördüğünüz gibi yemyeşil kalmıyor. Her yerde bir kül, odun, tekrar yanmış kömür, yanmış lastikler. O yüzden harici biri yaktıysa onu kullanıyorum. Kendim çok ateş çukuru açmıyorum. Bugün de o yüzden aşağıdayım dediğim gibi. Bakalım neler bekleyecek bugün beni. Videonun içerisinde zaten görüşmüş oluruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana çok büyük destek olursunuz. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorum da yapabilirsiniz. Yorumlarda aynı gün dönüş yapıyorum genellikle. Soracaklarınız varsa. O zaman videoya geçelim. İlk önce çevreyi bir tanıyalım.
Şu an tam arka noktamda masayı kurarken şu güneş vuran ormanların orada çakal sesleri geliyor. Erken başladılar. Geçen hafta da çakallara rastladık. 3-4 tane vardı. Çadır kurduğumuz yerin çevresine geldiler. Yiyecek arıyorlar. Çakallar öyle saldırgan tür değiller. Yani köpekten biraz daha vahşi orman için. Daha yabanlar. Ama insanlara karşı bir saldırgan tutumları yok. O yüzden endişe etmemek gerek. Ama bölgede olduklarını biliyorum. Yani o yüzden korkmadan onlarla ortak zaman geçireceğiz büyük ihtimalle. Onlar da ne yiyecek koparabilirsek diye onların tek amacı o. Bu yer straforunu bugün ilk defa kullanacağım. Daha önce şişme bir mat vardı. Ağızda da şişebiliyor. Kendi kendilerine de şişebiliyor açık havada. Bugün o matı kullanmayacağım. Bu straforu kullanacağım. Biraz daha sıcak tutuyor diye düşünüyorum. Onun üstüne de şurada bir tane kamp matı var. Onu sereceğim. Her zamanki kullandığım eksi 20'ye kadar dayanıklı uyku tulumum var. Kurduğum zemin taşlıktı. Konum değiştirdim. Biraz daha toprağa geldim. O yüzden yumuşak. Burada hemen matım var. Termal mat. Onun üstünde bir örtüm var yumuşak. O da sıcaklığa dayanıklı. Onun üstüne de eksi 20 dereceye kadar dayanan uyku tulumu koydum. İçi böyle görünüyor. Bence idare eder.
Yani orman içi kampların en olmazsa olmazı aydınlatma oluyor gece. Yani özellikle sobasız bir çadır kullanıyorsanız bu yani çok temel bir ihtiyaç. Bunu da bugün deneyeceğim. Tepesinde şurada güneş paneli var. Aynı zamanda şu an güneşten şarj olmaya başladı. Güneş enerjisi olmayan, evde şarj etmek istiyorsanız da burada bir tane şarj giriş yuvası var. Yani çok mantıklı bir şey. Yani siz kurulurken bunu açıkta bırakın. Şu an şarj oluyor. Onun dışında kafa lambası. Çadır içi aydınlatma. Bu küçük görünüyor fakat akşam karanlıkta çadırı bayağı aydınlatıyor. İş görüyor. Işık kaynakları fazlalaştı. Bu da bir kafa lambası. Bunların ikisi şunlar şarj oluyor. Bir tanesi pilli. Şarj olanlar gerçekten çok konforlu. Tamam. Burada başka ışık kaynağı yok. Birkaç haftaya şu yerdeki çimenlik zeminde böyle göz alıcı bir yeşil olacak. Ormanın üstü köknarlar ayrı bir yeşil tonu. Zemin, toprak ayrı bir yeşil tonu. Benim için yazı betimleyen o görsel. Biraz da gün ışığı üstüne. Küçük küçük ağaç kırıkları var burada. Bu tarz yüksek ormanlarda ışık hüzmesi böyle yükseldikçe orman tabanında şöyle zirvelere doğru çıktığınız zaman güneş orada kalıyor. Altlar artık boyca daha küçük olan yerler erken gün batımına maruz kalıyor. Yani burada bir tırmanış, yukarıya doğru tırmanış zamansal bir yolculuk gibi. Bir tane yıkılmış bir ağaç. Burası da yürümesi o kadar rahat ki patika yol gibi. Yani sanki geçiş güzergahı gibi. Şu hemen aşağıda bir su sesi var. Şuradan geçeceğim. Yaklaştım. Ama su hattı boyunca ne kadar çok ağaç kırılmış. İnanılmaz fazla ağaç var. Bakın şuradan sular akıyor ve suların aktığı kanal boyunca büyük büyük ağaçlar kanalı tıkamış. Büyük ihtimalle nasıl bir yerdeyim biliyor musunuz? Gündüz böyle gezinen, acıkan, susayan hayvanlar çevrede dolaşıyorlar. Alacakaranlık zamanı bu sudan su içiyorlar. Şu hat boyunca geyiklerin artık çakal, kurt ne varsa. Eminim yani. Çünkü bölgede hayvan popülasyonunu görüntüledim. Su içmek için de çok güzel bir yer.
çıkış yolunu değiştireceğim. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bunlar yıkılmış ama böyle kötü bir durum yok. Ekosistem buna deniyor işte. Çok yaşlı ormanlar. Şu an aslında bir tarihi anıt hepsi benim için bu ağaçların. Nereden baksanız şu gökyüzüne uzanan ağaçların minimum yaşı 80-90 yıllık. Bölgenin dikili anıtları diye nitelendiriyorum ben. Onların kırılıp yıkılması tabi uzaktan bakınca tabi olumsuz görülüyor. Fakat onun da bir yararı var. Doğa öyle işliyor. Bunlar çürüyorlar. Hatta bu kendi belki ölüp gitmiş ama üstüne mantarlar yetişmiş. İçinde farklı organizmalar var. Bakterilerin, mantarların yaşadığı. Onlar da o yıkılan ağaçlarda nemli ve çürümeye yakın gövdelerde farklı bir hayata tutunuyorlar. Yani hiçbir şey son bulmuyor doğada. Herkes birbirine bir anlamda destek oluyor. Çoğu bölgede de yasaktır. Bu yıkılan ağaçları kaldırılması milli parklarda yasaktır. Çünkü o da farklı bir ekosistemi besliyor. Yani ormanın çöplüğü değil aslında. 40 metreden zeminde ayrı bir yaşam. Güneş batana kadar çadırı kurduğum yere vuracak. Çünkü Google Earth'te öyle bir seçenek var. Bulunduğunuz konumu 3 boyutlu olarak günün hangi saatlerinde hangi ışığı alıyor görebiliyorsunuz. Bugün magnezyum çubuğuyla ve ateş başlatıcıyla ateş yakacağım. Normalde pürümüz de var ama diğer türlüsü çok merakımı yani gideriyor. Çok merak ediyordum nasıl kullanıldığını falan. Ve daha ilkel hissettiriyor yani pürümüz evet taşıması daha kolay veya çakmak. Yani diğeri biraz gösterişe kaçıyor gibi görülüyor. Fakat onunla yaktığınız ateşin hazzı daha farklı, daha özel hissettiriyor. Daha ilkel duygulara doğru götürüyor sizi. Bunlar kurumuş otlar. Bunlar böyle tepesi saçak gibi olan ufak bir kıvılcımla alevlenebiliyor. Bunlarda böyle bitkinin pamukları var çünkü. Çok kolay alevleniyor. Tabii çok kolay da sönüyor. Bunu yaktığınız zaman üstünü beslemeniz lazım. Bundan biraz tepelerinden toplayacağım. Şimdilik bu kadar yeter. Biraz da ağacın güneşe bakan taraflarındaki yosun tutmuş yerlerinden alacağım. Özellikle bu köknar ormanları çok sık ormanlar olduğu için ağaçların gövdeleri alt kısımları çok güneş görmüyor. Güneşe bakan ormanın ilk giriş noktaları veya orman içinde artık yüzmelerin ulaştığı açık yüzlerdeki yosunları topluyorum ki nemli olmasın, direkt bir kıvılcımla alevlensin. Şu parçalar ağaca çok zarar vermeden şöyle kesip bunları ateş başlatıcının hemen yanına o pamuklarını oraya koyacağım.
Evet, burada bayağı buldum. Kurular. Bunlarla ateş yakacağım. Şu odunların bu kısmı da hemen tutuşlanıyor. Bunlarla da üstüne destek yapacağım.
Baykuş sesleri gelmeye başladı. Baykuş sesleri başladı. Senfoni. Işık açık kalacak. Ateşte çevresini güvenlikli bir şekilde tuttum. Yavaş yavaş uyku moduna geçiyorum.